Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda örgüye yeni başlayanların bile bir gün gibi kısa bir sürede rahatlıkla yapabileceği tepesi lastikli tığ işi bayan bere yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bere modelinin ölçülerini küçülterek çocuk beresi ya da farklı renk kombinleri kullanarak erkek beresi olarak da örebilirsiniz. Bu bereyi örerken bir adet iplik kullandım arkadaşlar. Şu şekilde ihraç fazlası bir ip. Tığ numarası olarak ise 5 milimetre ile bereyi ördüm. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden berenin yapılışına başlayalım. Lastikli berenin yapılışına önce bir zincir yaparak başlayalım. Ve daha sonra lastiğin içerisinden tığı geçirerek ipi buraya sabitleyelim. Bu sabitlemeden sonra çok sıkı olmayan 55 zincir yapalım. ...55 zinciri yaptım. Ve yapmış olduğumuz zincirin santimetre olarak ölçüsü... ...görmüş olduğunuz gibi 30 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarası ve iplerin kalınlığına, inceliğine göre zincir sayısı değişebilir. Önemli olan lastiği sabitledikten sonra toplam 30 santimetrelik bir zincir yapmanız. Ve birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirin içerisine sık iğne. Öndeki ilmekten aldım ve sonraki zincirden ilmek alarak yarım trabzan. Burada görünen 3 tane ilmeğin en altta görünenin ortasından sonraki zincirden ilmek alarak yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve birinci sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi sabitlemiş olduğumuz ilmeğe hiçbir işlem yapmadan lastiğin içerisine sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağız. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğun arkasına sık iğne. Bu ilmeğin içerisinden aldım. Bakın öndeki ilmekler değil, arkadaki ilmekten yarım trabzan. Tekrar en sondaki ilmek ve arkadaki ilmeğe yarım trabzan. İkinci sırada bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve ikinci sıranın sonuna geldiğimiz zaman en sonki ilmeğin de arkasından ilmek alarak yarım trabzan yaptık ve sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İkinci sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek
Ve ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar ikinci sırayı tekrar yapalım. Ve üçüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman son ilmeğin tepesine de yarım trabzanı yaptım ve bakın buradaki sık iğnenin tepesine kesinlikle yapmıyoruz. Burası lastik ile deseni birleştirmiş olduğumuz nokta. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk ilmeğe atlayarak ikinci ilmekten itibaren deseni aynı şekilde tekrar ederek yukarıya doğru kaldırmaya devam edeceğiz. Ve bereyi yapacağınız kişinin kafa genişliği kadar buradaki lastiği çevreleyene kadar da bereyi örmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, istediğim kafa genişliği olana kadar bereyi bu şekilde yükselttim ben. Ve yapmış olduğum berenin genişliği yaklaşık 55 santimetre. Bu ölçü sizin bereyi yapacağınız kişinin kafa ölçüsüne göre değişir. Şimdi artık bereyi birleştirmeye geldik. Lastikli olan bölümde değil, uç noktaya kadar ilerledim ve en sonki sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir yaptım. Şimdi bereyi katlayalım. Ve ilmeğimiz arkada kalacak şekilde yapmış olduğumuz ilk başlangıç zincirinin içerisinden tığı geçirerek ipliği de buradan geçirelim. Ve şimdi önce zincirdeki ilmekten aldım. Daha sonra deseni oluştururken yapmış olduğumuz gibi öndeki iki ilmek değil, arkadaki ilmekten kaydırmalar yaparak lastikli bölüme kadar ulaşacağız. Ve özellikle ilmeklerin karşılıklı olmasına dikkat edelim. Ve içten baktığımız zaman da böyle bir görüntü oluşacak. Bu şekilde lastikli olan bölüme kadar kaydırma yaparak devam edelim. Son noktaya ulaştığımız zaman da yine ilmekleri karşılıklı kaçırmamaya özellikle dikkat edelim. Böylelikle uç noktaya gelene kadar birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bir zincir yaparak ipi burada kesebilirsiniz ve bu ipi de ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Ve en son berenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım.
Görmüş olduğunuz gibi birleştirme izi hiçbir şekilde belli olmadı. Ve en son buradaki noktayı katlayarak beremiz kullanıma hazır vaziyete gelmiş olacak arkadaşlar. Burası da topuz ya da saçımızı bağladığımız zaman geçireceğimiz lastik bölgesi. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.